Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videolarımızda yaz sonunda saksılardan sökmeden bir sonraki yıl hatta yıllarca aynı biber ve patlıcan fidelerinden nasıl ürün alabileceğinizi anlatmıştım. Bu sayede tohumun filizlenip ürün verecek fide haline gelmesini beklemeden kış uykusundan çıkardığınız bu fidelerin havalar ısınır ısınmaz çiçeklerini açtığını görebilirsiniz. Şimdi de farklı bir yöntemle tadını beğendiğiniz domates fidenizi kış uykusuna alıp bir sonraki sene nasıl ürün alabilirsiniz onu anlatacağım. Bu görmüş olduğunuz bodur çeri domates. Yazın toprağına verdiğimiz mineraller sayesinde direncini halen korumakta. Yaklaşık 2 hafta önce vermiş olduğu domatesler de soğuktan dolayı gelişimlerini durdurdular. Öncelikle yaprakları kurumuş olan domates fidemizi temizleyip yeşil yaprak var mı ona bakalım. Hiç yeşil yaprak olmaması iyiye işaret değil. Köklerine zarar vermeden saksıdan çıkaralım. Çıkarırken kök etrafında toprak olmasına dikkat edin. Şimdi diğer fidemizin kuru yapraklarını temizleyip saksısından çıkaralım. Yine aynı şekilde kök etrafında toprak olmasına dikkat edin. Fazlalıkları temizleyin. Kök çevresindeki toprak ne çok fazla ne de çok az olmalı. Başka bir saksıda yine tohumdan yetiştirdiğim bodur çeri domates fidesi vardı. Onu da söküyorum. Kuru yapraklarını temizliyorum. En azından ilk sökmüş olduğum fideye rağmen bunda biraz yeşil yaprak kalmış. Yani ümit var. Şimdi bu fideleri kış uykusuna alacağımız mineralli toprağı hazırlayalım. İçerisine mineral desteğinde bulunacağımız toprak, çiçekçilerde satılan bitki toprağı olacak. 5 litre toprağa 2 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi torfu ekleyin. Köklenmeyi hızlandıracaktır. 1 yemek kaşığı kadar içerisinde zerdeçal, tarçın gibi zengin toprak oluşturmada kullanılan malzemelerden oluşan karışımı ekliyoruz. Bu karışımın nasıl hazırlandığını yukarıdan veya açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Bitkiler için etkili bir karışımdır. İçerisine bir avuç kadar perlit ekleyin. Kalsiyum desteği için dut yaprağı tozu ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar yeterlidir. Bu dut yaprağından kalsiyum gübresi yapımının linkini de açıklamalara ekliyorum. Hepsini iyice karıştırın. Domates fidelerinin bulunduğu eski toprağın yarısını boşaltın. Saksı içerisinde kalan toprağı havalandırın. Hazırladığınız yeni toprak karışımını eski toprağın üstüne doldurun. Şimdi gelelim dikkat etmemiz gereken konuya. Bu uzun saksıdan çıkardığımız domates fidesinin sapına hafif baskı yapıyoruz. Odunsu gövdeye halen sahip. Bu domates fidemizi de aynı şekilde kontrol ediyoruz. Sert ve odunsu yapıya sahip. İlk söktüğümüzü yani üstünde hiç yeşil yaprak olmayan fideyi kontrol ettiğimizde gövdesinin yumuşak olduğunu görüyoruz. Yani içi boşalmış. Domates sıcağı sevdiğinden kış aylarında çok soğuklarda dayanamaz ve ölürler. Bu fidede olduğu gibi. Ancak sağlam olanları dikkatli bir yöntemle kış uyku moduna sokup havaların tekrar ısınacağı zamana ve bu sayede domateslerin normal büyüme alışkanlıklarına devam edebilecekleri pozisyona gelene kadar onları canlı tutmak mümkündür. Bu fidemiz çöp. Bu 2 fidemizi kullanacağız. Köklerin tamamen gireceği şekilde çukur açıp fidemizi yerleştiriyoruz. Daha önce toprağın içerisinde olmayan sap kısmını toprağa sokmamaya çalışın.
Yani fidemizi daha önceki pozisyonundan daha derine gömmeyin. Diğer fidemizi de aynı şekilde saksıya dikin. Yine gövdeyi çok derine sokmamaya dikkat edin. Toprağın içerisine çok girerse çürür. Bu şekilde gayet iyi. Toprak içerisindeki mikroorganizmaların canlanması için patates gübresinden hazırlayacağımız sıvı gübre ile ilk sulamasını yapacağız. 1 yemek kaşığı yeterlidir. İçerisine 1 litre sıcak su ekliyoruz. İyice karıştırın. Bu patates gübresinin nasıl hazırlandığı ile ilgili video linkini de açıklamalara ekliyorum. Sıvı gübreyi soğuduktan sonra tekrar karıştırın. Bu sayede patates kabuğundaki vitamin ve minerallerin çözülmesini sağlarsınız. Tamamen doğal, organik maddeler bitkiler tarafından çok daha rahat emilecektir. Bol miktarda nişasta içeren patatesler faydalı mikroorganizmaların büyümesine yardımcı olur. Bu da köklerin çok hızlı büyümesini destekleyecektir. Bundan sonraki sulamalarda normal su kullanabilirsiniz. Kalan patates gübresini de orkidelerinize kullanın. Domates hassastır ve kolayca sıcaklık stresine girerler. 12 derece altına düşen sıcaklıklarda büyümeyi ve meyve üretimini keser ve yaprakların solmasına neden olur. Sıfırın altındaki derecelerde de domates bitkileri ölecektir. Yaşadığınız bölgeye göre ikliminiz soğuk ve az önce bahsettiğim gibi hava sıcaklığı 12 derecenin altına iniyor ise domatesleri soğuktan korumanız gerekir. Diğer salon bitkilerinizin durduğu bol aydınlık yerde yaza kadar muhafaza edebilirsiniz. Sıcaklıklar artmaya başladığında tekrar çiçeklerini açacaktır. Bir sonraki sulama zamanını toprağı kontrol ederek yapın. Toprağı parmağınızın ikinci boğumuna kadar sokun. Eğer nemli ise sulamayın. Çok fazla su fidelerin çürümesine sebep olur. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz lütfen abone olmayı ve zili aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.